Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sunar. Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz hafta sonları videolarıma iCrypex sponsor oluyor. Ve Türkiye'nin önde gelen kripto varlık alım satım platformu iCrypex'e siz de üye olmak isterseniz aşağıda açıklamalardaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Onlar da açıklamalarda bulunuyor. Evet, Borsa İstanbul'la başlayacağım bugün. Çünkü söylenecek çok fazla bir şey yok. Büyük turplar belirsizliği devam ediyor maalesef. Yani da yükselişler satış fırsatı olacak demiştik. Yükselişler satış fırsatı oluyor. Değerlendirenler tamam bir avuntu sadece, yani keşke böyle olmasa, biz de güzel bir analizler yapsak. İşte desek ki şu hisseler daha iyi değerlendirilebilir, daha ucuz çünkü falan, ama bu belirsizlik ortamında ne kadar ucuz olursa olsun evet çok çıkabiliyor, çok ani yükselişler olabiliyor, iyi paralar da kazandırabiliyor ama sonrasında üzüyor maalesef. Yani işte halen daha teknik olarak evet işte bu 10.900'ler falan mümkün görünüyor. Ancak Ichimoku 9.900'de düz bir çizgi gibi oraya doğru kendini çekebilir fiyatlar ve buralarda da bir destek bulmasını bekleriz ama teknik analiz bir yere kadar. Peki o zaman Amerika ile devam edelim. Amerika Cuma günü kapalıydı. Bağımsızlık günü, bayram kutladılar. Ve Perşembe günü de yarım gündü. İşte kutlamalar, Cumartesi pazarı da kattılar vesaire, böyle bir tatil havasındalar şu anda. Ayrıca Başkan Trump o çok üzerinde durduğu büyük ve güzel yasa tasarısını da meclisten de geçirdi. Yasalaştı. Yani orada işte Elon Musk da ters düşmüştü. Çünkü borçlanma tavanı artıyor vesaire. Yani uzun vade olarak iyi bir şey değil. Fakat Wall Street Journal'daki makaleden size bahsetmiştim. Wall Street Journal Editörler Kurulu'nun makalesiydi ve onlar piyasa için iyi olacağını söylediler. Yani bir takım vergi konusundaki belirsizliklerin ortadan kalktığını, dolayısıyla iyi olacağını söylediler. Wall Street Journal iyi diyorsa Wall Street'in de iyi olmasını bekleriz. Başka bir gelişme olmazsa. Jeopolitik açıdan peki başka bir gelişmeler neler olabilir dersek, işte Bloomberg'e baktığımda şöyle bir Bloomberg Orta Doğu şeyine baktığımda hatta Hamas'ın ateşkese hazır olduğunu görüyoruz. Ayrıca OPEC'te arzı arttıracakmış Ağustos'ta, onu da görüyoruz. Yani hepsi aslında hem jeopolitik riskleri hem gerilimi azaltacak şeyler. Piyasalar için pozitif olmasını bekliyorum bu haberlerin. Ticaret savaşlarındaki belirsizlik devam ediyor. Acaba gümrükler artacak ve o zaman borsaya bir satış gelir mi diye bana çok soruluyor. Önceden bilinen şeyler bunlar artık. Yani bundan öncekinde ben işte şu gün kalkacağım ve işte yeni gümrük tarifelerini açıklayacağım dediği zaman Başkan Trump, öncesinde işte %20 falan gibi şeyler olması bekleniyordu. Çünkü öyle konuşmuştu kendisi, öyle söylemişti. Ama o gün çıktı ve alakasız şeyler açıkladı ve piyasada çok düştü. Şimdi bugün artık bu gümrükler devreye girdiği zaman çok düşer mi diye soruluyor. Yani bir kere pazartesi günü açıldıktan sonra en iyi ihtimalle bir şey alabilirsiniz. Çarşamba gününe kadar da zaten yani fazla bir şey kalmamış oluyor artık. Yani bu kadar zamandır almayanlar ya da işte ekleme yapmak için bekleyenler almış ama ekleme yapmak için bekleyenler biraz daha bekleyebilir diyebilirim bu durumda. Ne diyeyim? Ama benim düşündüğüm şey, bu sefer belli zaten ne olacağı. Piyasa bunları da hesapladı. Bundan sonra riskler aşağı yönlü değil. Bundan sonra bence yukarı yönlü. Yani çıkar pazar günü de şu Hindistan'dan anlaştım der. Pazar günü çıkar ben Japonya ile anlaştım der. Hatta bu gece bile söyleyebilir. Belli mi olur yani bu adamların şeysi. Ve piyasa çok coşar. Siz de böyle arkasından bakmış olursunuz. Yukarı yönlü risk demek buradan satmak veya buradan
kısa pozisyona geçmek risklidir demek Amerikan borsası için. Ve de teknik olarak da bakalım. Dow Jones bakın gayet güzel geldi. 45.000 eski zirvesi, 45.000 zirvesine doğru gidiyor Dow Jones. 45.000'e geldikten sonra bir duralım bakalım diyebiliriz Dow Jones açısından, ama asıl belirleyici olan S&P'dir. S&P'de de 6.400'dür hedefimiz. Birinci hedefimiz 6.400'dür. Bunu çok uzun zamandan beri ben söylüyorum. 6.400 gelecek diyorum. Ve 6.400'e de şöyle görüldüğü üzere %2'lik bir şey kaldı. 6.400 geliyor, değil mi? %2 kalmış yani. Demek ki bir şeylerden anlıyoruz. Yani işte zamanında yok 6.000 deniyordu, 6.100 deniyordu, 6.200 deniyordu. İşte şimdi 6.400'e gidiyoruz. Adım adım 6.400. Sonra 7.300 de var. Ama onun için biraz o Powell'ın insafa gelmesi lazım. O Powell da insafa gelecek. Yani daha pozitif olunabilecek bir süreçteyiz. Nasdaq'da biraz yani ilk başta bakın çok güzel yukarı bir şekilde kapatmıştı. Fakat işte vadeli işlemlerde falan biraz satışlar geldi ama onlar belirleyici değil. Nasdaq'ta da 26.700'e çıkartmıştım hedefimi. Çünkü daha mantıklı gelmişti bana. Yani yapmış olduğum son analizde 26.700 bana daha mantıklı geliyor. Dolayısıyla şu anki duruma göre yaklaşık %17 falan bir potansiyel görüyorum Nasdaq'ta. Şimdi o yüzden Nasdaq ağırlıklı öneriyorum. Diğer şeyleri önermiyorum. Yani işte biz small cap almak istiyoruz, biz falan ETF almak istiyoruz, biz yanında temettü de veren almak istiyoruz, biz bunun Nasdaq'takini değil İrlanda'dakini almak istiyoruz. Yahut biz bununla covered call option bilmem ne satanı almak istiyoruz falan gibi çok sorular geliyor bana. Arkadaşlar temel olarak yön Nasdaq'ta yukarıdır. S&P 500'de yukarıdır. Tamam, bu kadar. Geri kalan söylediğiniz her şeyi zaten Google'dan vesaireden bir şeylerden araştırarak kendiniz bulabilirsiniz artık, değil mi? ChatGPT'ler, şunlar bunlar var. Onlara da sorabilirsiniz. Yani beklentimiz alım yönünde ve yani beklentim yükseliş yönünde uzun vadede. O yüzden alınabilir diyoruz. Yani öyle mi alayım, böyle mi alayım, şuradan mı alayım? Bunların sonu yok. Evet, şimdi buradan kriptoya geçeceğim ve kriptoya geçerken de şunu söyleyeyim. Kripto varlıklara yatırım risklidir. Yani bunu anlamanız gerekiyor. Kripto alan insanlar ben alıyorum, tutuyorum, başka da bir şey yapmıyorum diyorsa o zaman sorun yok zaten. Bir sıkıntı yok. Beni takip etmenize de gerek yok. Çünkü zaten almışsınız, tutuyorsunuz, değil mi? Yani belki anlattığım hikayeleri seviyorsunuz falan. Ama aldım, tutuyorum diyen adama fazla yardım edecek durumumuz yok. Ama şimdi alayım mı? Yahut ne zaman ek yapayım? Yahut neresi kritik destek, nerede satayım falan gibi şeyler soruluyorsa onlarda da yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu yapılan iş spekülasyondur. Yani bu şekilde kripto paralarda al-sat yapmak spekülasyondur. Spekülasyon yapıyorsanız teknik analizi bilmeniz ve de disiplinli bir şekilde uygulayabiliyor olmanız lazım. Bunun için de teknik analiz eğitimimiz var. Onu da hatırlatayım. Ve 1 Ağustos'ta da zam gelecek. Yılda bir defa zam yapıyoruz teknik analiz eğitimine. O da Ağustos'ta oluyor. 1 Ağustos'ta zam geleceğini buradan hatırlatmış olayım. Halen daha zamsız fiyattan alabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra geçelim teknik analiz kısmına. Bitcoin'de şimdi kritik bir destekte bulunuyoruz. Şöyle biraz büyütmeye çalışayım. Kritik bir destekte bulunmaya çalışıyoruz. 108.000. 108.000 desteği var dedik. Şu anda 108.000 desteği var. Güzel. O zaman ne diyoruz? Tut diyoruz. Peki satalım mı? Bakın 4 saatlikte hareketli ortalamaya kadar düşmüş. Oradan destek bulmuş. Demek ki bu hareketli ortalamayı takip etmekte fayda var. O da 107.000
işte şöyle 107.500'den geçiyor. O zaman bu hareketli ortalamayı takip etmekte fayda var. Yani buraya kadar gerileyebilir ama buradan yukarı dönebilir. Mesela alacak olsam idealinde hareketli ortalamaya kadar gelip buradan yukarı geldiyse, şu 108.000'i de geçtiyse, şöyle 108.300 falan olduysa oradan almak gerekir. Şu anda tutulur. Ne zaman satmak gerekir? Şu hareketli ortalamayı kırdı, aşağıya devam etti. Şöyle 107.000'e doğru. Mesela o zaman satmakta fayda vardır. Çünkü daha fazla düşebilir. Aşağıda 106.000 desteği de vardır. İşte şu eski şeylerde görülen, tepelerde görülen direnç olarak çalışan. Ethereum mesela bakın, Ethereum'da güzel bir şey. Şu 2500'ü geçemedi değil mi? O zaman ne dedik? Tutun. Daha önceler şöyle geçince alın demiştik. O yüzden şimdi hala tutuyorsunuz. Şimdi burada bu 2586'yı geçemedi diyecektim. 2500'den aşağıya gelmiş. Birinci mum, ama ikinci mumda hemen yukarı gidiyor ve hareketli ortalamadan da yukarı dönmüş. Mesela bu ideal bir alım bence. Buradan alınır. Böyle bir şey görülünce alınır. Şöyle saatlikten baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4 saat düşüyor ve 4 saatten sonra yükselmeye başlıyor. Yani güzel, tam da böyle yerinden dönmüş. Bu alınır. Peki burada destek ne olacak? İşte burada destek artık şu görmüş olduğunuz 2478. Şimdi alınır. Destek 2478, orada satılır. Yukarıda da işte eski 2586, 2600, daha doğrusu 2600, işte şurası gözle görülüyor. Orası var destek olarak. Peki Ripple çok karışık. Yani dalga boyu inanılmaz yükselmiş durumda Ripple'da. Yani bunun farkında olmak lazım. Bunu trade etmek hakikaten çok riskli. Çünkü çok hızlı değişiyor. Yani bunu bizim bu 4 saatliklerle falan takip etmemiz de çok kolay değil yani. O yüzden belki Bitcoin'de, Ethereum'da artık net olarak artıya döndüğümüzü gördüyseniz belki bir ek yapmanızda fayda var. Tek başına Ripple'daki hareketler, inanın, çok büyük olduğu için çok para kaybettirebilir size. İşte şu mum 4 saatlikte şak diye çıkıyor. Şöyle Haziran sonunda ve arkasından da tak diye geri geliyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde yükselmiş, çok hızlı bir şekilde tekrar düşmüş. Yani bunları saatlikten bile takip etseniz, bakın tam kırdı diyorsunuz şu düşen trendi, siyahı. 1 saatlik mumda inanılmaz yükseliş, sonra sert düşüşler. Bakın 1 saatlik mumda inanılmaz yükseliş, sonra düşüşler. Yani çok dikkat edilmeli ya da hiç bulaşmamalı. Şimdi ne zaman alınmalı? Şöyle zaten çizmiştik. 2.23 30. Burası geçilirse alınabilir. Aşağıda destekte 2.20'de. Yani şu anda varsa elinizde tutun. 2.20 kırılırsa satarsınız. 2.23.30 geçilirse de alırsınız diyeceğim. Çünkü başka bir şey söylemek mümkün değil. Çok riskli bir şey Ripple. Onun farkında olması lazım. Amerikan 10 yıllıklar yükselmeye devam ediyor. O yüzden TLT alımını önermiyoruz şu anda. Bu yükselişin bittiğini görmemiz gerekiyor yeniden almak için. Şimdilik önermiyoruz. Bunu da söyledik. Gümüş. Altın gümüş rasyosuyla başlayalım. Altın gümüş rasyosu şu şekilde, düşeni kıramadı, tekrar geldi. Fakat bu 90 bölgesinde hep kritik yerler. Burada destek buluyor. Burayı da kırıp aşağı gelmesi lazım gümüşün daha güçlenmesi için. Gümüş şu anda öyle bir hareketi yapamadı. Fakat gümüş özelinde baktığınızda ben beğeniyorum. Yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki hedefimizi tekrar hatırlatayım. Gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 38.74. Bir sonraki hedefimiz, ondan sonraki hedefimiz 43 olacak gümüşte. Dolayısıyla gümüşte yükselişin devamını bekliyorum ben. Hareketli ortalamada da destek buldu.
ve fazla da bir düşüş de yaşamadı. Şöyle haftalıktan bakacak olsak, bakın haftalıkta şöyle çok hızlı yükseldikten sonra konsolidasyonunu tamamlayıp tekrar yukarı dönmüş görünüyor gümüş. Peki ya altın? Altında yatay hareket haftalıkta belki görebiliyorsunuz. Devam ediyor yatay hareket. Eski dirençlerini geçemiyor. Amerika İran'ı bombaladığı zaman dahi eski dirençleri geçememiştir. Yatay hareket devam ediyor. 3337 bizim de satın dediğimiz zaten 3330 dolar onstu. 24 Nisan'da, şu anda 5 Temmuz'a da gelmiş bulunuyoruz. Bu arada satı para piyasası fonunda bekleyenler de gayet güzel kazanmış oldular. Dolayısıyla yeni alım önermiyoruz. Altın borcum var diye soranlar var. Altınla borçlanmanızı önermiyorduk zaten. Çünkü çok çıkmasını bekliyorduk. Hep altında yön yukarı diyordum. O zaman altınla borçlanayım mı diyenlere hayır, sakın ha, borçlanma yapma etme dediğim için şu anda altın borcum var ne yapayım diyenlere yardımcı olabilmem mümkün değil. Çünkü siz dinlememişsiniz. Şimdi arkadaşlar burada işte azarlıyor falan deniyor belki ama amaç kimseyi azarlamak değil. Ben zaten sizi görmüyorum ki. Yani ben azarladım, o yanıma kâr kaldı. Kimseyi görmüyorum ki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu işlerde bir tavsiyeyi tamamını dinlemeniz lazım. Adam al diyorsa alayım ama sat diyorsa satmayayım. Yahut al diyorsa alayım ama o gün almayayım. Birkaç gün bekleyeyim öyle alayım. Sat diyorsa satayım ama o gün satmayayım. Birkaç gün bekleyeyim o gün satayım. İşte o zaman olmuyor. Yani tamamına göre hareket etmek lazım işte. Şunu al, yanında da bunu da al dediysek, hayır gidip bir tanesini alıyor. Ondan sonra diyor ki para kaybetme. Öbüründen de al dedik, ondan kazanabilirdin. Olmuyor o zaman, olmuyor. Yani biraz böyle anlamaya çalışmak, biraz emek vermek gerekiyor işte. Altın hangi bölümde? Şu bölümde. Sadece orayı izleyeyim. Diğer bütünüyle hiç ilgilenmeyeyim. İşte orada Nasdaq'ta bilmem nelerde çok kazançlı şeyler var. Onlara bakmayayım. Sadece buna bakayım. Burada da alma denmiş. Almadım. Gram bazında şöyle oldu. Bilmem ne böyle oldu. Peki biz bunu sat, para piyasası fonuna da koy parayı demişiz. Ben bunu sattım ama koymadım. TL bazında da çıkmış oldu. Peki yani nasıl yardımcı olmamızı bekliyorsunuz ki? Lütfen başından sonuna kadar dinlerseniz kendiniz için faydalı. Benim için de faydalı. O zaman daha çok kişiye öneriyor YouTube ama hadi o olmasa da olur. Ve işte bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sundu.